Tam 2 yıl önce video çektiğim bir konu yalnızlık. Biz yalnızlığı nasıl çözeriz? Yalnızlığın neden 5 çeşidi var? Bu 5 çeşit hayatınızı nasıl etkiliyor? Başlamadan söyleyeyim, arka planda yeşil ekrana bir geçici süre için denemeye çalıştım ama öyle bir istemezlik zihniyeti var ki Ekim'de tekrardan kalıcı hale dönüşeceğiz. Çünkü masaya geçeceğim ama şimdilik arka planı tekrardan eski haline getirdim. Yalnızlıkta bizim önem verdiğimiz, aslında böyle sorun olarak gördüğümüz şey şudur. Sen mi istiyorsun, hayat mı sana yalnızlığı getirir? Şimdi gelin görelim ilk önce 5 çeşit yalnızlık nasıl oluyormuş? Hemen ardından yalnızlığı nasıl kullanabiliriz? Bir de yalnızlıktan nasıl kurtuluruz? Çünkü yalnızlığın kesin çözümünü videonun sonunda söyleyeceğim size. Muhteşem bir çözüm hem de. Çünkü garantili. Çünkü 1,5 yıldır deniyoruz ve mükemmel çalışıyor. Gelin görelim bu yalnızlık nasıl çözülür. Hoş geldiniz. 5 çeşit yalnızlık var. 1. Basit yalnızlık. Bu yalnız kalmak istersin ve kalırsın. Bu kadar basit. Birazdan açıklayacağım bunu. 2. Sosyal yalnızlık. Sosyal yalnızlık en acınası olan. Neden? Çünkü böyle bakıyorsun Instagram'da 5 milyon, 10 milyon, 100 milyon neyse 5-10 bin takipçisi var. Ve tabii ki o takipçileri çoktan satın almış. Basmış parayı işte 100 lira 500 lira bir para vermiş neyse artık. Ama gerçek hayatta onu gerçekten bu daha da acınası halini de söyleyeyim size. Takipçi satın almış, bir de üstüne şey satın almış. Ne satın almış? Yorum satın almış. İşte like, beğeni satın almış falan filan. Her şeyi sahte böyle. 3-5 arkadaşı var gerçekten. Onları hava atıyor aklı sıra. Ama işte bu acınası durum gerçek hayattaki başı sıkıştığı andaki yansıması çok kötü. Kimsesi yok. Yok. Yani abi para yok, kimse yok. Abi kan lazım, kimse yok. Bir sinemaya gidelim, kimse yok. Yok, yalnız, çok yalnız, acınası yalnız. Gerçekten yalnızsan çözümünü üret. Sosyal medya, Instagram için yaşama. Üçüncü tip yalnızlık, kalabalıkta yalnızlık. Şimdi kalabalıkta yalnızlık ilginç bir şeydir. Yani ortamlara girersin, arkadaş ortamına, dost ortamına falan filan veya okulda da bunu çok sık görürüz. Ama kimse seninle konuşacak bir konu bulamaz. Yani kimse, daha doğrusu sen de kimseyle bulamazsın. Çift taraflı garip bir kalabalıkta yalnızlık var. Her ortama akarsın. Eğleniliyordur da iyi kötü senin olduğun yerde ama bir konu olduğunda, mesela illa futbol olduğunda eğlencelisindir. Seninle kimse sinemaya gitmek istemez. İstese dahi gittiğinde orada konuşacak bir konun yoktur. Yani öyle kalırsın. Yani futbol olay da iyiydi işte. Her ortamda bir de zorla futbol konuşmaya çalışırsın. Hani tiyatroya gitmişsin. Abi haftaya Hacı'nın bilmem ne Alex. Yani sen de sıkılıyorsun, onlar da sıkılıyor ve hep aynı konuya dönüyorsun. Bu üçüncü yalnızlığın ikinci tipi var. 3-1-3-2 olarak söyleyeyim. Kalabalıkta yalnızlığın bir de aile içinde yalnızlığı vardır. Yani hadi arkadaşları sen seçiyorsun ve uzaklaşıp yakınlaşabiliyorsun. Ama bir aile içi yalnızlık var ki orada da bir kalabalık var. Ailen 3 kişi, 4 kişi belli olmaz. Kaç kişi ise. Çünkü akrabalar falan da bazı halen çeşitli aileler işte çekirdek ailenin dışında akrabalarla yaşıyor. Şimdi onları kovamıyorsun. Anne baba yani hadi gidin ben yalnız kalayım. Gerçi bu amaçla yalnız kalan da çoktur. Ben evde yalnız kalacağım diye. Ama neyse konumuz o değil. İşte aile içinde de maalesef bazen senin çığlığını, sesini duyamıyor biliyorlar ve yalnız kalabiliyorsun. Bu da çok kötü. Bu da çok üzücü. Bunların hepsinin çözümünü birazdan açıklayacağım. Dördüncü tip yalnızlık mağara yalnızlığı. Ben buna konfor alanı yalnızlığı diyorum. Ama mağara yalnızlığı. Yani konfor alanı üzerine bir video var. Koyarım açıklama bölümüne. Neden bu yalnızlığı sevmiyorum? Çünkü böyle bazı yalnızlıklar güzeldir. Dönem dönem o yalnızlığa girip kabuğun içerisinde, kozanın içerisinde gelişip çıkarsın. Mağara yalnızlığı işte ben marjinalim, toplum beni anlamıyor. Oh ye oh ye odama kapanacağım. Yüksek sesli müzik dinleyeceğim. Dünyayı protesto ediyorum. Kimse beni sevmiyor. Ya kimse seni sevmiyor da bir dışarı çık. Çünkü biraz anlatacağım yalnızlığın çaresi var ve sen kahrolası beyaz poponu kaldırmıyorsun o koltuktan. Kusura bakma. Ya böyle bir cümle de söylemeye inanmıyorum ama kaldır o popoyu. Yani kaldır çünkü ben sana çözümünü sunuyorum. Ve gerçekten güzel bir çözüm. Çeşitleri bitirelim geliyorum. 5. En garibi, en böyle yani doğal gözüküyor ama itici olanı. Çiftlerin yalnızlığı. Şimdi çiftlerin yalnızlığı işte çıkma dönemi, el tutma, öptüm öptüm öptüm. O dönem yalnız kalın tabii de. Bazen erkeğin baskısı, bazen çift taraflı çok fazla o cicim ayları döneminde yalnız kalalım. Yalnız kalalım, hep yalnız kalalım, hep baş başa gidelim, hep baş başa. Tamam ya, tamam yani
Öpün birbirinizi, sevin de birinci yıl olmuş halen yalnız kalalım. Yalnız kalalım, yalnız kalalım. Yeter, yalnız kalma. Yani arkadaş çevrelerinizden soyutladıkça onunla görüşme, bununla görüşme, Instagram'dan onu takipten çık. Sen halı saha grubuna gitme, sen o kızlarla alışverişe gitme falan filan. İnanılmaz saçma bir yalnızlık geliyor. Ve o ilişkiniz 3 yıl sürdü diyelim. 3 yılın sonunda bakıyorsunuz kimse kalmamış. İlk 1 yıl, 3 ay, 5 ay neyse yani yan yana olmak, baş başa olmak güzel ama sonrasında artık çevrenizde insan kalmıyor. Ve o yalnızlık başkalarını da bir daha sizi hiç hatırlamamaya yöneltiyor. Unutuyorlar sizi. Bir yere çağırmıyor. Nasıl olsa gelmez diyor. Ya da gelseler bile kendi aralarında takılıyorlar. Hep mıç diye. Bu da paketlenmiş yalnız. Şimdi 5 tipini gördük. Bu çeşitlerin içinde ortak özelliklerine ve tanımlarına gelelim ve çözümüne gelelim. Bir kere kaçıp yalnız kalmak istemeniz sizde bir sorun olduğunu göstermez. Sizi eğiten ailede, sosyal ilişkinizde ve girdiğiniz ortamlarda sorun olduğunu gösterir. Hiç kimse sizden nefret etmiyor. Kimse beni sevmeyecek. Yalnız kalacağım. Yalnızlıktan öleceğim. Dünya beni sevmiyor. Ya ben de ortaokul, lise zamanları çok beğenilen mega bir insan değildim. İyi kötü kendi çabamla bir çevre yaptım. Şunu unutmayın, bir ortamda yalnız kalıyorsanız ortamda da sorun olabilir, sizde de. Ortamda sorun varsa değiştirin. Yani o insanlar sizle hiç konuşmayıp sırtını dönüyorsa illa onların parçası olacağım, beni kabullenin, ne isterseniz yaparım, böbreğimi veririm. Demek ki yanlış yoldasın. Git başka bir çevreye gir. Git bir fotoğrafçılık kulübüne, bir gezi kulübüne, bir kursa bir şey yazılı, oradan yeni arkadaş edin. Ama şimdi geldik yalnızlığın çözümüne. Çünkü videonun sonu diye bekleyenlere, ileriye atlayanlara fake atalım. Ben yalnızlığın çözümünü gayet güzel sunuyorum. Niye 14 Ekim 2017 videoyu çekmiş olmama rağmen yeniden çekiyorum? Çünkü ben yalnızlığın çaresini buldum. Selam olsun beste ve söz sahibine, eser sahibine, güfte sahibine. Yalnızlığın çaresi şu. Video eğitim buluşmaları var her ilde. Ve bu buluşmalar gerçekten ekranda gördüğünüz gibi çok keyifli oluyor. Bu buluşmaların hiçbir yerinde siyasi, dini bir sohbet yapılmıyor. Hep kültür sanat buluşmaları, müzeye gitmeler, hatta huzur evleri ziyaretleri, dil konuşma grupları, İngilizce çeşitli dillerde, Almanca bir araya dil konuşma grupları, beraber piknikler, beraber paintball'a gitmeler, beraber işte dağa tırmanmalar, beraber doğa yürüyüşleri o kadar muhteşem ki. Bu insanların hiçbiri 1,5 sene önce birbirini tanımıyordu. İllerde o kadar büyük bir buluşma ve yapılanma var ki muhteşem gidiyor. Ve hatta o kadar mutluyum ki bu buluşmalardan iOS ve Android uygulama yazdırdık. Ücretsiz, hiçbir zaman reklam almayacak ve hiçbir zaman içerisinde asla para sizden almaya çalışan bir sistem görmeyeceksiniz. Reklam da yok. Bilgilerinizi de alıp bir yere satmıyoruz. Hiçbir şey istemiyorum. Android'de de Apple Store'da da bunu Sen 2.0 diye görebilirsiniz uygulamayı ama şu anda uygulama son geliştirmesine doğru gidiyor. Ekim ayı ortalarında full, tam olarak açacağız. Türkçe konuşayım, özür dilerim. Üstelik bir sürprizim daha var. Sizin için bunun içerisine ayrıca tavla, satranç, kelime oyunları vesaire oynayabileceğiniz bir uygulama daha yazdırıyorum. Yani bu uygulamalarla hem internet üzerinden bir şeyler oynayacaksınız, birbirinizi bulacaksınız. Sonra size baş başa yüz yüze görüşeceğiniz turnuvalar ben seve seve gönülden düzenleyeceğim. Dolayısıyla aslında yalnızlığın çaresi var. Yalnızlığın çaresi şu. Video Eğitim Türkiye Instagram hesabına bir zahmet bakın. Ücretsiz, bedava. Kimse sizden hiçbir aşamada para istemiyor ve istemeyecek. Reklam da yok. Video Eğitim Türkiye hesabına girin. Kendi ilinizi bulun. Mesela Video Eğitim İstanbul, Video Eğitim Rize diye. O ilin yaptığı etkinlikleri takip edin, katılın. Yakında da zaten bir ay sonra da uygulama üzerinden, ki şu anda da uygulamayı indirebiliyorsunuz. Ama şu an içerisi biraz daha demo olduğu için hafif boş. Ama gruplar var, gruplar doluyor. İstediğiniz ilgi alanına göre işte ne bileyim futbol maça gitmek istiyorsan maça git ama satranç oynamak istiyorsan daha mantıklı. Paintball'a gideceksen, tiyatroya gideceksen, sinemaya gideceksen yalnızlığı kırman için tek gereken şey, bak o yalnızlığını sağlayan telefon var ya, ondan bir uygulama indirip ya da Instagram'a girip bunlara yani bir sonraki etkinlik nerede ben de görmek istiyorum dediğin anda seni davet ediyorlar zaten. Ve ücretsiz. Şu an ekranda gördüğünüz insanlardan tek eksiğiniz bir zahmet onlara ben de geliyorum demek. Bunu diyeceksiniz. Bunu demediğiniz için şu an yalnızsınız aslında. Yalnızlık kötü bir şey değil. Yalnızlıktan insanlar fikir, proje bir şeyler de üretebiliyor. Yani ben yalnız kaldığım anlar vardır. Çok severim. Özellikle sabah 4'te uyandıktan sonra kızım uyanana kadar 1 saat falan yalnız kalıyorum ya da 2 saat.
O süre içerisinde de oturup ya ben bugün neyi nasıl yapacağım, şu projeyi nasıl yapacağım, işte 28 Eylül'de mesela Ankara'da TEDx Ankara'da çıkacağım. 4000 kişiye konuşacağım. Diyorum ki ya bu video karşısında konuşmayı evet 1-2 günde hazırlıyorum ama TEDx için şimdiden çalışayım. Çok kaliteli bir şey olsun. Dolayısıyla yalnız kaldığınız anları üretmek için kullanın. Tüketmek için değil. Eğer yalnız kaldığınızda en büyük hatanızı söyleyeyim. Aç Instagram'ı, komikli kedi videosu, o oraya gitmiş, o bu olmuş. Saçmalıyorsun işte. Her yalnız kaldığın anı tüketmeye, başkalarının ürettiklerini sadece takdir etmeye veya beğenmeye ya da kıskanmaya harcarsan kötü. Yalnız kaldın mı beni izle. Ben de günde sadece, hatta 3 günde bir 20 dakikayım. Geri kalan süreyi çöpe atma. Beni izledin, reklamları da izle, canın sağ olsun. Toparlayayım. Yalnız kalmanızın çözümü var ve ben bu çözümü zaten açıklama bölümünde de bir şekilde link eklemeye çalışırım. Instagram'da o linkin, sayfanın linkini falan. Uygulamanın da linkini şu anda koymak istemiyorum. Çünkü uygulama şu an benim istediğim kadar hazır değil ama uygulamanın içerisinde bakın neler olacak. Bir kere haritanın üzerinde olacak dedim, şu an var. Haritanın üzerinde şeyi göreceksiniz. Size en yakın ilinizdeki etkinliği göreceksiniz. Ona katılacaksınız. Gruplar olacak. İllerde alt ilgi alanlarına göre. Grup içi sohbetler olacak. Olacak dediğim her şey var şu anda. Hep ileri konuşa alıştım. Zinciri kırma uygulamasının bir benzeri var. Bireysel işte İngilizce kursuna gideceğim, şunu yapacağım diye zinciri kırmayı ekledik. Bir başka İngilizce bölümümüz var. Kelime işte takip edeyim. Onu daha böyle Quizlet'teki gibi yapacağız. Bu uygulama ömür boyu bedava olacak ve mükemmel olacak şekilde size sunulacak. Hiçbir zaman uygulamada Elite Premium Plus bilmem ne de görmeyeceksiniz. 2 yıl önce bu kanal bedava olacak, hep böyle olacak dediğim zaman benimle alay edenler bugün yoklar. Neden yoklar? Çünkü kanal halen bedava. Bütün üniversitelerde de bize başvuran şu an ücretsiz şekilde video eğitimden eğitim izliyorlar. 11.000 videoyla. Demek ki ben sözümü tutarmışım. Demek ki benim kimseye dini, siyasi, görüşlü bir desteğe ihtiyacım yokmuş. Ben Önük Tatar. Yalnızlığınızdan kurtulmak için hazır olun. Bir sonraki buluşmada elinizdeki görüşmek üzere.